konuk edeceğiz ki hem tıp hekimi, tasavvufla enerji çalışmalarında edindiklerini birleşerek kendi sistemini oluşturmuş bir hocamızı konuk edeceğiz. Kalpte düşük frekanslar yayıldığı zaman vücutta, enerji alanında ve hücrelerimizde de bunlar kaydoluyor ve organ hasarlarına kadar gidiyor. Ben korkmayacağım, ben işte cesur olacağım deseniz kaç yazar? İçeride bu frekans salınıyor. Önemli olan içerideki o frekansı değiştirebilmek. Bizim hepimizin yaptığı bir şey var. Annemizin, babamızın ve atalarımızın yüklerini yüklenmek gibi bir hadsizliğimiz var. Gelecek şurada, şimdi şurada, geçmiş burada. Bu ne demek? Aynı sırada gibi düşünün. Yani aslında geçmiş, gelecek, şimdi aynı anın içinde. 7 kuşak önceki dedemin frekansıyla benim frekansım aynı. Eş salınımda olduğumda ne oluyor? Sıkıntıyı 1 derecesinde yaşayacakken bu dünyada atamdan dolayı 10 şiddetinde yaşıyorum. Eğer burada birlik kapısında hasar varsa hepimize ayrı ayrı kapılar açılacaktır dediğiniz gibi. Yani yeter ki o kapıda dur ve açılacağını bil. Açılacak. Herkese açılıyor. Sana neden açılmasın? Arkadaşlar İlkay Buharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Heyecanla beklediğim, benim de sonunu sizin kadar merak ettiğim ve başından kalkamayacağınızı düşündüğüm bir videoyla, bir bölümle karşınızdayım. Neden? Çünkü hepimizin merak ettiği şeyler var kendimizle ilgili. Biz artık biliyoruz ki dünya sadece görünen dünya değil. İnsan sadece görünen insan değil. Yani sadece İlkay, sadece bu beden değil. Bundan çok daha fazlası. Keza siz de öyle. Ben hep söylüyorum. Bu YouTube kanalı aslında benim kendime çıktığım, kendimi keşfetme yolculuğuna çıktığım, kendimi aradığım bir yolda yürürken açılmış bir kanal. Sizlerin de orada olduğunu bilmek, bana eşlik ettiğinizi bilmek. Bu arada o kadar güzel mesajlar, yorumlar yazıyorsunuz ki aynı yerlerde duygulanabilmek, aynı soruları sorabilmek. Yani Yüce Allah'a ne kadar şükretsem o kadar azdır. Beni çok çok mutlu ediyor. Bu geceki yayınsa bütün yayınlardan çok daha farklı olacak arkadaşlar. Çünkü insan biliyoruz dedik ya sadece görünen değil, bir enerji boyutu var insanın. Enerji alanlarımız var, çakralarımız var, enerji kapılarımız var, bir auramız var. Yani görünenin ötesinde aslında o görünmeyen de neler neler var. O enerji kapılarımızda ya da çakralarımızda bir tıkanıklık, bir hasar var mı? Atalarımızdan gelen bir durum mu? Bilinçaltımızda yaşadığımız bir şey mi? Aslında bir ömür kendimizi keşfetme mücadelesiyle geçiyor ya. Aslında hepimizin içinde muhteşem bir potansiyel var ama bir şeyi kırmamız gerekiyor. Bunu biliyoruz ama ne olduğunu bir türlü bulamıyoruz ya. İşte ben onlardan biriyim, siz de onlardan biriyseniz bu videoda öyle birini konuk edeceğiz ki hem tıp hekimi hem 20 yıllık hekimlik macerasında kendini bulmak için yola çıkıp bütün enerji çalışmalarının eğitimini almış ve sonunda tasavvufla tıp hekimini, enerji çalışmalarında edindiklerini birleşerek kendi sistemini oluşturmuş bir hocamızı konuk edeceğiz. Doktor Ümit Sezgin Sofuoğlu konuğumuz olacak. O diyor ki önce kalbi merkeze almamız, kalbi keşfetmemiz lazım. Diyor ki çakralarınız kalbinize secde ediyor mu yoksa bir kopukluk var mı? İşte bunu anlamamız lazım. Enerji kapılarımızda hasar, yaralanma, blokaj, yaradanla bağlantısızlık ya da alanda korku oluşması var mı? Yani tüm bunlar ne demek? Hepsini kendisinden öğreneceğiz ve bir söz aldım kendisinden. Videonun sonunda eğer önce Yüce Yaradan, sonra da buradaki enerji alanı müsaade ederse bunu yapmamıza, bolluk ve bereket kapısının, bu enerji kapısının sonuna kadar açılabilmesi için ki bu günlerde çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum buna. Bir de çalışma yapacak. Ben ortak yayına geçmeden önce şunun için niyaz ediyorum. Umarım ben ve sizler alabileceğimiz en büyük faydayı alalım. Tüm videolarımdan ama bu videodan ayrıca. Haydi geçelim ortak canlı yayına. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ya sizi gördüm gerçekten daha iyi oldum. Sayfalarca sorun var, sayfalarca. Oo ne güzel. Yani çünkü hocam ya bir ömür işte kendimizi bulmaya çalışmakla geçiyor.
Siz buna tıpı katmışsınız. Siz buna 20 yıllık hekimlik boyunca kendinize arayışı katmışsınız. Siz buna tasavvufu katmışsınız ve günlerdir de sizin videolarınızı izliyorum, sizin yazılarınızı okuyorum ve size kocaman sarılıyorum. Öyle başlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. O kadar güzel bir giriş yaptınız ki sizi dinlerken böyle ben daldım gittim. Kendimi keşif yolculuğunda Instagram yayınları benim için YouTube kanalı. Kendimi keşif yolculuğu dediniz. Çok güzel bir sistem değil mi? İnsanın kendini keşfetmek için attığı her adım yeni bir katmanıyla karşılaşması, içindeki duygu, düşünce tahmin edemediği birçok yüzümüzle karşılaşmamız çok keyifli bence. Kendini tanıma süreci çok keyifli. İyi ki sizler varsınız. Günlerdir de diyorum Allah'ım şükürler olsun yani Ümit Hoca'yla da yolumuz kesişti. Şimdi ama önce şunu sorayım hocam. Bir tıp hekimi bu yollara nasıl düştü? Ben bunu mecazi anlamda söylüyorum tabii. Hani çünkü tıp böyle rasyonel bir şey varsa var yoksa yok işte görünen neyse o tahlil sonucu neyse o ya. Evet. Sizin o hikayenizden de böyle buraya geliş hikayenizi böyle çok kısacık dinlesek. Olur. Ben 1997 yılında mezun oldum. Çok çok yıllar önce. İlk mezun olduğum dönemde tabii ki çok hani böyle idealist oluyorsunuz, yeni hekim olmuşsunuz. İşte her hastayı ben işte muayene edeceğim, iyileştireceğim, hastaların hepsine şifa dağıtacağım falan duygularıyla mezun oluyoruz. İnternlük döneminde gördüğümüz hastalıklar, tedavileri falan yavaş yavaş bizi biraz hayal kırıklığına uğratıyor ama diyoruz ki ben öyle diyordum daha doğrusu. Mezun olduktan sonra işte tansiyonlar, diyabetler, kalpler bir yol alacağız. Ya da bunlar iyileşemeyen hastalıklar diye bize öğretildi. Migrende yol alabiliriz, fibromiyajide yol alabiliriz. Yani yol alabileceğimiz ve sonuç alabileceğimiz hastalıklar var umuduyla mezun olmuştum. Sonra annemin migren hastalığı vardı. Migren hastalığı olan arkadaşlar çok iyi bilir. Hem yaşayan kişi hem de evde bulunan çoluk çocuk bütün ev halkını ızdırap yaşatan bir hastalıktır. Fibromiyajı hakeza öyle, depresyon falan öyle. Biz çok ünlü nörologlara gidip bu migrenin tedavisi için biraz uğraştık tabii. Ama sonra gördüm ki raporlu ilaçları veriyoruz ve migren ya baş ağrısı. Biz bu baş ağrısını tedavi edemiyoruz. Ne yapacağız? Ömür boyu belli raporlu ilaçları kullanacağız. Antidepresanları kullanacağız. Sonrasında bu tabii bende bir şey oldu. Yani Allah bir dert vermişse mutlaka dermanını vermiştir. Biz bunu tıp olarak nasıl bilemiyoruz şeklinde kırılmalar yaşamaya başladım. Tabii eğitim boyunca da, eğitim hayatım boyunca da pek çok hastalığın tanısını bilemiyoruz. Etiyolojiktir deriz biz. Etiyolojik ne demek? Alttaki sebepler bilinemiyor demek. İşte çevresel faktörler, genetik faktörler sayarız en sonunda deriz ki etiyolojiktir. Tanısı bilinmiyor deriz ve konuyu kapatırız. Tabii burası beni arayışa sevk eden yerlerden biri oldu. Sonrasında şöyle bir durum var. Öfke problemi olan biriydim. Öfke kontrol sorunu yaşayan biriydim. Aniden böyle parlamalar, sonra ilişkide kırılmalar, kalp kırıklıkları falan. Sonra pişman oluyorsun. Ama bunu düzeltemiyorsun. Düzeltebilmek için bir şey yapamıyorsun. Ayrıca korkularım var, fobilerim var, işte kedi, köpek, hayvan korkularım var, su korkum var falan falan. Yani bütün bunların bende olması, bunları dönüştürebilmeliyim duygusu var ama bunları dönüştürebilecek tıpta bir uygulama yok. Daha doğrusu ben bulamadım. Bunları bulamayınca ilk 2003 yılında NLP ile karşılaştım. Nörolinguistik programlama. Beyni dille programlama diye bir şey, yöntem. İlk olarak o yöntemi aldım. Fobilerimi tedavi edeyim. Kızıma hamileyim. Kızım olduğu zaman da ona korkularımı geçirmeyeyim. Hamilelik döneminde korkulardan arındırılmış olarak doğsun gibi bir düşüncem vardı. Sonra nörolinguistik programlama sisteminde belli bir yere kadar gidebildik. Çok sonuç alamadım. Ondan sonra hipnoz ve EFT eğitimleri almaya başladım. Çünkü yol oraya çıktı. Hipnoz ve EFT eğitimlerinde danışanlarım da oldu. Kendi üzerimde de güzel sonuçlar aldık. Ancak
Orada bireysel çalışmalar yapıyoruz. Tek duygu üzerinde çalışıyoruz. Peki atalar düzleminden gelen hastalıklar için ne yapılabilir? Şimdi bireyselde sonuç alıyoruz hipnozda, EFT'de ama atalardan gelen sıkıntılar var. Bunları nasıl sonuçlandırabiliriz? Bunlarla ilgili de aile dizimine çıktı yolum. Ben aile dizimi eğitimini aldım. Sonra kozmik terapi eğitimi, işte şamanik yolculuklar falan gibi, şimdi adını unuttum, recall healing'ler. Böyle değişik eğitimleri alarak çantamı doldurmaya başladım. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu çalışmalardan sonra mesela kedi korkum gitti. Şimdi evde 2 tane kedimiz var. 2 tane kediyle birlikte yatıyoruz, kalkıyoruz, bebek gibi seviyoruz falan. Yani korkular çok rahatlıkla aşılabiliyor. Bunu buradan özellikle belirtmek istiyorum. Sonrasında biz 3 kardeş, 3 kız kardeş, Hale Sultan Özkan, Münire Sofuoğlu Gür, onların da ruhsal astroloji ve şamanik yolculuk eğitimleri, bireysel seanslar falan derken neden biz kendi sistemimizi ortaya koymuyoruz? Neden kendi sistemimizi yapmıyoruz? Sorularını sormaya başladık. Benim de hayalim de aslında çok önceden beri ya ne güzel sistemler kuruyor insanlar. Bu sistemlerle şifa dağıtıyor. Acaba biz bunu yapabilir miyim? Ben de bir şeyler ortaya çıkarabilir miyim? 2 kız kardeşimle birlikte, onların da hayalleri bu noktada olunca bu bir sinerji oluşturdu tabii. Biz şöyle bir şeye niyet ettik. Genelde bir sürü enerji kanalları var. Hepsinde farklı kanaldan bilgiler alınıyor. Neden bizim inanç sistemimize uygun bir enerji sistemi ortaya koymayalım? İlim kapısı olan Hazreti Ali kanalına neden bağlanmayalım? Neden oradan bize bilgiler atmasın? Hadi biz buna niyet edelim. Hazreti Ali kanalından bilgiler aksın ve bizim inanç sistemimize uygun bir enerji çalışma sistemi ortaya koyalım dedik. Ve üçümüz bir araya gelip kalbin rehberliği eğitimleriyle ilgili çalışmaları ortaya koyduk. Aslında 2017 yılında da benim yaşım daha var olmasına rağmen 20 yıllık hekimlik hayatını bitirir bitirmez de kurumsal hayata eyvallah deyip bu yollara dolu dizgin daldık. Hazreti Ali evet ilim kapısı ama hani yıllar önce hayatını kaybetti. Tabii bir inancımız var ama ben bu arada anlaşılsın diye soruyorum. Evet. Şimdi siz bir hekim olarak bu enerji çalışmalarını yani nasıl değerlendiriyorsunuz? İzah edebiliyor musunuz? Evet, hekim olmamın bazı dezavantajları gerçekten oldu. Neden oldu? Çünkü analitik bir düşünce yapısına sahip olarak bir eğitim alıyoruz ve dediğiniz gibi somut, işte ameliyatlar, ilaçlar, hastalık var yok, mikroskop, görüntü vesaire, her şey somut, görünen. Şimdi bu çalışmalarda ben ilerlerken özellikle aile diziminde ilk ne oluyor dedim, nasıl olabiliyor? Benim annemi siz tanımıyorsunuz. Aile dizimi grup çalışmasına katılıyorsunuz. Sizi ben temsilci olarak çıkarıyorum ve benim annem rolünü veriyorum size. Siz benim annemi tanımıyorsunuz ama aynı benim annem gibi öfkeleniyorsunuz. Aynı yorumları yapıyorsunuz. Aynı duygu durumunu gösteriyorsunuz. İlk orada bu nedir dedim. Bu gerçek olamaz. Bunun gerçeklikle bağı nedir? İlk orada benim sorularım ve cevaplarını araştırmam o dönemde başladı. Ve 2 kuşak önceki anneannenizin yaşamış olduğu bir şiddet olayından dolayı siz bu dönemde, bu çağda kendi eşinize karşı sanki o şiddet uygulayan dede gibi eşinize yansıtma yapmaya başlıyorsunuz. Anneannenizin duygusuyla rezone olmuşsunuz ve eşinizin en ufak bir kavgasında şiddet görmüş gibi tepki gösteriyorsunuz. Ya da bir intikam alma sürecine giriyorsunuz. Bir çalışma yapıyoruz, anneanneyle bağ çıkıyor. Bu bağ göründükten sonra ne oluyor? Kişinin ilişkisi düzeliyor. Ve artık orada görünen duygulardan sonra aynı tepkileri vermiyor. Eşiyle ilişkisi düzeliyor mesela. Ya bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor da anneannesiyle bu insan torunu burada aynı duyguları yaşayabiliyor? Nasıl rezone oluyor filan? Bunları araştırırken ve daha sonra da bizim enerji çalışmalarında bugün yapınca göreceğiz konuşmamızın sonunda. Orada frekans gönderme işlemi diye bir işlem yapacağız.
Nasıl oluyor da ben burada oturduğum yerden frekans gönderiyorum, Amerika'daki bir danışanımın baş ağrısı geçiyor, bel ağrısı geçiyor. Nasıl oluyor? Şimdi hem bunları yapıp deneyimliyorum. Evet, sonuç alıyorum. Sonuç aldığım için bir tarafım inanıyor. Ama bir tarafım da diyor ki böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl mümkün oluyor? Bununla ilgili araştırmalara başladım. Tabii ki tasavvufun tevhid ve birlik sistemi bunu açıklayan bir yan, ama ben daha çok bilimsel bir şey istedim açıkçası. Ayakları yere basan bir bilimsel kanıt bulabilir miyim şeklinde sorularımı sordum. Ve yolum nereye ulaştı? Tabii ki kuantuma ulaştı. Kuantumda atom altı parçacıkların, fotonların ve kuarkların nasıl çalıştıkları, insanlar da dahil, hayvanlar da dahil ve cansız, işte masadır, sandalyedir, her şeyin nasıl frekans ve dalgalardan oluştuğunu okudum. Ve bu zaten şey, tasavvufta da vardır, çok söylenir. Masaya bile yumruğunuzu vurmayın, işte eşyaya bile sert tepki göstermeyin çünkü hisseder, işte onun da canı vardır gibi tasavvufta bu söylemleri, sohbetleri çok yıllardır dinliyoruz. Bunun açıklamasını da ben o zaman kuantumda gördüm. Şimdi ben bir dalga boyuysam ve belli bir frekansta salınıyorsam, 7 kuşak önceki anneannem aynı frekansta salındığında, ben onun frekansında salındığımda biz rezone oluyoruz. Şimdi rezone olmak ne demek? Onunla eş zamanlı titreşmek demek. Eş zamanlı titreştiğimde ben anneannemin ya da dedemin, kimse işte yaşadığı sıkıntılarla ilgili, eğer hayat amacıma uygunsa, o sıkıntılarla şimdiki düzlemde rezone oluyorum ve çok kuvvetli hissediyorum bunları. Şimdi burada dolanıklık ilkesi çok önemli. Bir kere bağlantı kurulmuşsa, biliyorsunuz elektronlarla ilgili deneyler yapıyorlar. Bir arada olan elektronları ayırıyorlar ve kilometrelerce öteye koyuyorlar. Aralarına kilometreler giriyor. Ama bir kere birlikte oldukları için buradaki elektron hangi hareketi yaparsa, kilometrelerce ötedeki elektronu incelediklerinde de aynı hareketi yaptığını görüyorlar. Tıpkı ikizlerde yapılan deneyleri de bunun içine koyabiliriz. Buradan diyorlar ki kuantumda dolanıklık ilkesi vardır. Bir kere bir arada olan varlıklar, atomlar, canlılar ayrıldıktan sonra da ne kadar ayrı olurlarsa olsunlar aynı şekilde hareket ederler. Böyle bir şey var, ilke var. Şimdi burası bu sistemi biraz açıklıyor. Ben şimdi kendi üzerimde çalışıyorum seansı yaparken. Frekansı kendi üzerimden alıyorum ve gönderiyorum. Astralini alarak karşıdaki kişinin herhangi bir noktasının enerji bedenini alarak burada gönderiyorum oturduğum yerden. Ve karşıdaki kişi bu frekansı alıyor. Peki bunu başka nasıl açıklayabiliriz diye düşündüğümde gördüm ki biz aslında Yüce Yaradan'dan geliyoruz ya hepimiz. Bir ruhtan, bir bilinçten geliyoruz. Hepimiz biriz. Ben şimdi karşımda benim farklı özelliklerimi gösteren bir İlkay bedeni giymiş bireyle karşı karşıyayım. Sizi tanısam, hangi özellikleriniz ön plandaysa ve sizinle iletişim haline geçersem, şunu bileceğim ki benim içimdeki o parçanın yansımasısınız siz. Biz şimdi bu çalışmalarda eğitim alan kişilere şunu çok vurguluyorum ben. Diyorum ki işte kayınvalidesine kızmış, eşine kızmış ya da bir arkadaşıyla kavga etmiş, anne babasıyla kavgalı ya da problemli. Diyorum ki aslında o kişi senin içinin bir parçası. Sen şimdi kendine çalışma yaptığın zaman o karşıdaki kişiyi de iyileştirmiş oluyorsun. Yani sadece kendine bireysel çalışma yapıyorsun. Kendine çalışma yapıp şifalanıp o parçanı iyileştirdiğinde eşinin tavırları değişiyor. Annenin tavırları değişiyor. Onun üzerinde hiçbir şey yapmamışsın. Kendi üzerinde yapmışsın. Yani bizim içimizin parçası değiştiğinde bizden yansıyan aile fertlerimizin de özellikleri değişiyor. Bilemiyorum, anlatabildim mi dağıldım. Evet ve hayat değişiyor. Anlıyorum hocam, anlıyorum ama bir taraftan da anlamakta güçlük çekilecek bir durum var. Evet. Ama şöyle diyeyim, kalpten anlıyorum. Özellikle hepimiz
biriz, birbirimizin yansımasıyız. Bunu hissediyorum ama ne hissettiğimi anlat deseniz onu da anlatamayacak kadar. Öyle söyleyeyim. Bu atalar mevzusu çok önemli. Bunu soracağım size. Bir de bir hekim sizin gözünüz olduğu için, yani çünkü siz kendiniz de anlamaya çalışıyorsunuz ya hocam, yani. E, Anladığım kadarıyla anlamaya, kendinizi de tatmin etmeye çalışmışsınız. Yani bunca yıl boyunca bize de anlatın. Bu çok merak edilen bir konu diyeceğim ama önce sizin şu eğitim, yani bulduğunuz sistemde insanı çok güzel anlatıyorsunuz. Enerji tabakalarını, boyutları, kapıları. Bizi de iyileştir. Bize de kendimizi fark ettir diyeceğim. Ve şu kalbin rehberliği, merkeze kalbi koyuyorsunuz ya, ondan mı başlayalım? 3 aşamalı çünkü Onu insan diyorsunuz. öncelikle merkeze kalbi koyuyoruz. Evet. Bir hadis-i şerif var. Burada katılan herkesin bildiği bir hadis-i şeriftir büyük ihtimalle. Bedende bir organ vardır. O organ iyi ve sağlıklıysa bütün beden sağlıklı olur. Eğer o organ hastalıklı ya da problemli ise bütün beden hastalıklı olur. Bu organ kalptir. Böyle bir hadis-i şerif var. Şimdi bu hadis-i şerif bizim aslında eğitimlerimizde kalbi merkeze koymamızın esas sebeplerinden biridir. Ben bu hadisi bu çalışmalardan, frekanslardan ve titreşimlerden sonra ne demek istediğini anladım aslında. Biz düz boyutta şöyle algılıyoruz. Evet, kalpte işte kıskançlık, haset, kin, öfke, hastalıklı olması demek kalbin. O kalp iyileşirse beden de iyileşir. Kalp sıkıntıya düşerse beden de sıkıntıya düşer. Doğru. Ama bir de bunu frekanslar açısından gördüğümüzde ben çok hayranlık duydum. Kalpte hasar verecek olan duygular neler? İşte 250 Hz'in altındaki frekanstaki duygular. Bunlar neler? Öfkeler, acılar, suçluluk duyguları, korkular, kızgınlıklar, utanç duygusu, ki bunu hepimiz çok çeşitli dönemlerde yaşamışızdır. Bu duygular 50 Hz, 30 Hz gibi neredeyse vücutta yıkım oluşturacak kadar küçük salınımlarda demek. Kalpte utanç varsa kalbin en az 250'nin üstünde olması lazım. Sağlıklı ve nötre olabilmesi için en az. Bizim için 400-500 hertzler kıymetli. Hertz ne demek, onu da kısaca açıklayayım. Bir saniyede ışığın titreşim sayısı demek. Biz de ışıktan oluşuyoruz. Biz de titreşimden oluşuyoruz. Eğer bir saniyede 10 kere titreşiyorsa diyoruz ki bunun frekansı 10 Hz diyoruz. Peki 250'nin altındakiler sağlıksız duygular diyoruz. Düşük frekanslı duygular diyoruz. Kalp bu frekansta salındığında ne oluyor? Utançla salındığında, suçlulukla salındığında ne oluyor? Bütün enerji alanlarımız bu frekansla titreşiyor ve bu frekansa sürekli maruz kalıyor. Maruz kalması ne demek? Enerji alanımız, enerji bedenlerimiz, temel ızgaramız, omurgamız ve auramız ne yapıyor? Enerji meridyenleri de dahil. Bu frekansta titreşmeye başlıyor. Bu frekansta titreştiği zaman hücrelerimize şu mesajı veriyoruz. Yok oluş frekansı, yıkım frekansı. Hücreler bunu kaydediyor. Ve sonra ne oluyor? Karaciğer hastalıkları, safra kesesi taşları, kalp yetmezliği, işte kalp krizleri gibi organ hasarlarına çeviriyor. Peki benim tepki gösterdiğim bir şey var gerçekten. Hep şey diyoruz, büyüklerimiz hep şey derdi bize. Tabii ki o tavsiyeleri verecekler, güzel bir şey ama affetmek çok iyi bir şeydir. İşte kızma, burayı geç, hoşgörü göster ya da ya burada suçluluk duygusu duyma, sakin ol, işte huzurlu ol falan falan. Tamam da nasıl? Ya şimdi bunu beni izleyen herkesin sorusudur bu. Ben Doğan Cüceloğlu'yla aslında ilk kişisel gelişim yolculuğuma başladığımda, evet rahmetle anıyorum onu da, çok üzüldük geçenlerde tabii. Doğan Cüceloğlu'yla başladığımda o işte insan insana kitapları vesaire falan, bir sürü kitap okuyorum. Tamam, okuyorum. Problemin ne olduğunu anlıyorum. Bende bir problem ne demeyeyim de şöyle, öfkeyi dönüştürmem gerekiyor. Öfke
bir şeyi temsil ediyor. Ama ben bunu yapamıyorum. Okuyorum, o an anlıyorum, fark ediyorum, farkındalık gelişiyor. Bunu çözeceğim diyorum. Bir dahakine daha sakin, işte 10 kere nefes alacağım, derin nefes alacağım, şunu yapacağım. Hayır, olmuyor. Hocam işte onun Efendim, için kendimi gösterdim. O benim. Yani herkesi dinliyorum. Hepinizi dinliyorum, anlıyorum. Ama gel, gel gör, affet, affet de biliyor musun? Öfkelenme, öfkelenmeyebiliyor evet, musun? evet, olmuyor. Olmuyor. Affet, affet demekle olmuyor. Ya İçeride, da ya da korkularım var mesela keşfettiğim. evet. Yani ne kadar keşfet, korkmayayım diyorum ama yine korkuyorum. Mümkün değil. Mümkün değil. Sohbetleri dinliyoruz, kitapları okuyoruz filan, bir türlü olmuyor, olmuyor, olmuyor. Olmayınca da ne hissediyorsunuz İlkay Hanım? Şunu hissediyorsunuz. Diğerleri yapıyor. Ben yapamıyorum. Problem bende. Ben beceriksizim. Ben başaramıyorum. Ve Bir de, burada bir de şunu problem büyümeye hissediyorum. başlıyor. Bir de şunu hissediyorum olmayınca herhalde olmayacak. Yani burada Ben bunu umutsuz, kıramayacaksın. Galiba bunu kıramayacaksın. umutsuzluk. Evet. Evet. Ya Dur da hocam. umutsuzluk Ne ortaya yapacağız hocam? çıkıyor. Şimdi aslında şimdi şeyi vurgulayacağım, özellikle vurgulayacağım. Önceleri biraz şey yapıyordum, eğitimleri ben verdiğim için ya bu eğitimleri alın, lütfen bir kere deneyin demiyordum. İsteyen gelir, kalbi buraya akan gelir falan gibi. Şimdilerde biraz daha şunu belirtiyorum özellikle. Bu konularda çaresiz değilsiniz ve teknikler var, yöntemler var. İnanamayacağınız kadar kolay teknikler var. Peki ben bunu, bu kendi yolculuğumda evet, bu eğitimleri, bu çalışmaları hepsini ben kendimi tanıma yolculuğu için devam ettim. Ve hiçbirinde zaten tıp hekimi olarak çalışıyorum. Hiçbirinde danışanlar alayım da danışanlar üzerinde çalışmalar yapayım duygusu olmadı. İlk başta hep önce kendimdeki bu duyguları nasıl dönüştürebilirim? İlişkilerimi nasıl düzeltebilirim? İşte evlilikte yaşanan problemleri nasıl daha sağlıklı hale getirebilirim? Korkularımı nasıl yenebilirim şeklinde öncelikle kendi üzerimde uygulamalar yaptım ve yapmaya da devam ettim ve ben hala yapıyorum. Benim hala listelerim vardır. Fark ettiğim şeyleri yazarım ve onlara daha sonra kendim oturup uygun zamanda çalışma yaparım. İşte bu enerji çalışmalarında şunu gördüm ki kişilere bu eğitimleri verip anlattığımızda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. E, Alıyorsunuz dosyanızı, alıyorsunuz yanınıza çayınızı, kahvenizi, oturuyorsunuz koltuğunuza evinizde. Öğretilen teknikle diyorsun ki işte çok komik şeylerimiz var bizim, hikayelerimiz var tabii. Mesela eşiyle kavga ediyor. Benim de öyle hikayelerim vardı. Eşimle kavga ediyorum mesela. Diyorum ki kesinlikle bu sefer ben haklıyım. Haksız. Yani ben haklıyım. Sonra işte oturuyorsun yine de bir bakayım içimde ne yaşanmış ki acaba ben böyle bir sorunu yaşadım. Açıyorsun işte kitapçığı, tekniğini uygularak kitapçığa bakıyorsun. Bir bakıyorsun problem sende çıkıyor. Böyle şaşırıp kalıyorsun. Ama içerisi biliyor bunu ve kabul ediyor. İçerisi kabul ettiği için hiç itirazın kalmıyor ve şey diyorsun ha tamam ben suçluymuşum falan böyle çekinmeye başlıyorsun. Bu diğer ilişkilerimizde de işte yaşadığımız sıkıntılarda da hepsinde de geçerli bir şey. Kalbe geleyim tekrar. Kalpte bu frekans Ha, yayıldığı zaman, düşük frekanslar yayıldığı zaman vücutta, enerji alanında ve hücrelerimizde de bunlar kaydoluyor ve organ hasarlarına kadar gidiyor. Önce enerji alanlarında yayılıyor, sonra kanımızda dolaşmaya başlıyor. Kanın enerji alanında bu duygular dolaşıyor. Bu ne demek? Eğer bir kıskançlık, bir korku varsa damarlarınızda bu geziyor. Nereye geziyor? Kan verdiği bütün organ ve hücrelere ulaşıyor. Ve hepsine, bütün hücrelere bu bilgi yayılıyor. Bu durumda ben korkmayacağım, ben işte cesur olacağım deseniz kaç yazar? İçeride bu frekans salınıyor. Önemli olan içerideki o frekansı değiştirebilmek. Eğer kalpteki bu duyguları bu çalışmalarla ya da kendini tanıma yolculuğuyla dönüştürebilirsek, ya bu öfke tamam geldi de bana, bu öfkenin bir amacı vardı buraya gelmekte. Hiçbir şey boşuna gelmiyor. Ben neden öfkeli tepkiler veriyordum? Bir bakıyorsunuz büyük bir yaratıcılık var orada.
Ama o yaratıcılığı sen ortaya koyamıyorsun, ifade edemiyorsun. İfade edemediğin için bu öfkeye dönüşüyor. Ya da aile içinde çocukluktan itibaren e, dinlenilmemişsin, görülmemişsin, ifade etmene, kendini ifade etmene izin ve ortam oluşmamış, izin verilmemiş. Bu durumda kendini ifade edemediğin için ne yapıyorsun? Öfkeyle, ateş enerjisiyle kendini ifade etmek için bir güç buluyorsun. Yani öfke orada aslında senin bir ihtiyacını gidermek için geliyor. Ama bu çalışmalarla neyi görüyorsun? Öfkeli olarak kendini ifade etmeye artık gerek kalmadığını, kendini olduğun gibi kabul edip tüm varlığınla kendini tam kabul edip bunu herkese ifade etme özgürlüğü kazanıyorsun. Çalışmalarda o kadar ilginç hikayeler ve geri dönüşler oluyor ki yani inanılmaz geri dönüşler. İşte kanserli bir anestezi doktoru arkadaşım vardı. Bu örneği vermek istiyorum. Anestezi uzmanı bir arkadaşım. Babasının bir kanseri vardı, 4. evre ve çok sıkıntılıydı. Çok üzüldüğü bir dönemde bu eğitimleri aldı. Ve şunu söylüyordu: ben anestezi uzmanıyım. İstediğim morfini, istediğim dozda babama verip ağrılarını geçirebilirim ama geçiremiyorum. İlaçlar kesmiyor. Daha sonra bu çalışmalardan sonra babasının ağrıları geçti, uykusuzluk sorunları geçti. O da bir tıp hekimi. O da yapabilir miyim ya da bunlar gerçekten cevap veriyor mu şeklinde soruları vardı. Ama sonra çok güzel sonuçlar gözlemledik. Biz ne yapıyoruz? İçerideki frekansı değiştiriyoruz. İçerideki frekansı dönüştürüyoruz. Sağlıklı frekans seviyesine getiriyoruz. Bu arada kişi ne yapıyor? Kendini tanıyor. İçeride hangi duygular varmış bunları tanıyor ve bunlarla dönüşüm gerçekleşiyor. Tabii bu arada şey de çok önemli. Bu çalışmalardan sonra kişiler duygularını hissedebiliyor. Hangi problemde hangi duyguyu hissediyor bunun farkına varabiliyor. Ben bugün hala çalışmalar sırasında gözlemliyorum ki hiç beklemediğim duyguları beklemediğim yerlerde yaşayabiliyorum. Ama bunun adını koyabilmek için bir kaynağa ihtiyacım oluyor. Kaynak olmadan o duygunun adını da koyamayabiliyoruz. Şimdi hocam size gelebilenler çok şanslı tabii. Hani bu eğitimleri alabilenler. Eminim bu konuya ilgi duyanlar, mesela onlardan biri benim. Yaz beni hocam. İnşallah. Bu eğitimleri alıp kendisini dönüştürebilir. Ama bu imkanları yoksa ne yapacak bu insanlar? Hani onlara da bir, biliyorum siz de faydalı olmak istiyorsunuz. Hani bu yayına bunun için aslında bir hem farkındalık olsun hem faydalı olalım diye yapıyoruz ya birlikte. Evet. Onlar ne yapacak? Ya ben öncelikle şunu söyleyeceğim. Bir kere şikayet ediyoruz ya yaşadığımız ortamla ilgili ve sıkıntılarımız var, mutsuz olduğumuz konular var, tespitlerimiz var. Öncelikle ben bu duygularımı nasıl dönüştürebilirim sorusunu sorması lazım. Yani çaresizlik içinde ve kurban bilinciyle ben güçsüzüm, ben hiçbir şey yapamam, ben bir ev hanımıyım, hiçbir yeteneğim yok, hiçbir özelliğim yok. Ben bu durumda ne yapacağım demek yerine ben burada hissettiğim bu çaresizlik duygusunu, bu kurban bilincini nasıl dönüştürebilirim? Şimdi nasıl kelimesi çok özel bir kelime. Ben bu duyguyu nasıl dönüştürebilirim deyip bıraktıklarında bile cevaplar geliyor. Nasılın öyle sihirli bir etkisi var. O yüzden negatif bir şey olduğunda ya bu adam nasıl bu kadar cani olabiliyor demiyoruz. Neden? Nasıl Hmm. olduğunu, evet, nasıl bu kadar vicdansız olabiliyor demiyoruz. Neden? O zaman frekans nasıl çalışıyor? Nasıl mı oldu? Bunu merak ettim. Ben sana göstereyim diyor ve senin o duruma düşmene sebep veriyor. Bizim inancımıza göre de kınadığımız bir şey yaşamadan ölmeyiz. Bunun frekans düzleminde bakış açısı da bu. Nasılı demiyoruz ama ben nasıl mutlu olduğum hayat amacımı ortaya çıkarabilirim? Benim bir hayat amacım var. Ben bu dünyaya e, bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek, kendimi tanımak için geldim. Hepimizin bir potansiyeli var ortaya koyduğunda çok mutlu olduğu. Neyi coşkuyla yapmaktan zevk alıyorum? Bu soruyu sorsunlar. Ben neyi coşkuyla yapıyorum? Yaparken zevk alıyorum.
Orası hayat amacıyla ilgili bir şeydir. Coşkuyla yaptıkları yeri buldukları zaman şunu bilsinler ki oradan bolluk, bereket, para akışı olur. Bu nasıl saçma falan gibi kafada bir sürü soru gelecek. Ben işte şu kadar imkansızlık içindeyim filan. Uygulasınlar. Ben nasıl bunu dönüştürebilirim? Coşkuyla neyi yapabilirim? Neyi yapıyorum? Ve coşkuyla yaptıkları şey mutlaka etkili olur. Şunu söyleyebilirim, tabii ki imkanları olmayabilir ama çok sıkıntı, işte içlerinde yara olan konu neyse bununla ilgili bir iki seans almalarını tavsiye ederim. Bir iki seans alıp oradaki değişim ve dönüşümü kendi gözleriyle görmelerini isterim. Tabii şunu da vurgulayacağım. Bu alanda çok eğitimler var. Şimdi arkadaşlar bana yine aynı şeyi söylüyorsun diyecek bizimkiler ama çok fazla eğitim var. Çok fazla çalışmalar var. Gönülleri nereye akıyorsa, nereye çekiliyorlarsa oraya gitsinler ama bir iki seans alsınlar. Nereden aldıkları bile çekildikleri yer açısından önemli değil. Ben şeyi çok şahit oldum. Ya depresyonda, derin depresyonda 8-9 ay yorgan yatak yatan hastaları gördüm. 7 seans, 7 seans sonrasında onunki öyleydi tabii. 7 seans sonrasında bu kadın ayağa kalkıp çocuklarına yemekler yapıp evini toparlayabilir hale geldi ki mucize gibiydi onun için. E, Çok değişim görüyoruz. Yani değişim mümkün. Şartlarını zorlasınlar ve adım atsınlar derim. Mutlaka mutlaka sonuç alırlar. Şimdi hani bu sorununu biliyorsan bir derece tamam dediğinizi uyguladım ki ben bunu uyguladım. Arkadaşlar bana medyanın kapıları kapandı. Yani medya şöyle bir tekeldedir. Onun adamıysan yürürsün. Öyle bütün işlerde olduğu gibi medya bunun en acımasızca olduğu yerdir. Ben bütün kapıların kapandığı yerde dedim ki ne yapmak istiyorsun sen? Ben faydalı olmak istiyorum ya. Hocam ben faydalı olmak istiyorum. Bu kadar basit ve Evet. bir isteğim var ya ne yapıyorsam yapayım faydalı olmak istiyorum. Ve yani o kadar medyada çalıştım, başka YouTube programları yaptım. Bu kanalın da büyüyeceğine dair şu kadar bir fikrim bile yok. Yani öyle bir şey düşünmemişim bile. Ama bu yola iyi ki çıkmışım. İyi ki vazgeçmemişim. O yüzden Evet. ya benim kendime de tekrar inanmamı sağladı. Orada takipçilerimizin olması, sizlerin varlığı, bu dinlediklerim. Ben mucize gibi bir şeyin içindeyim galiba. Hepimiz bunun içindeyiz. Bunu idrak edelim istiyorum. Yani o Evet. yüzden Evet. böyle, ne bileyim burada böyle dayanamadım, paylaşmak istedim. Şimdi Evet. sorunumuzu biliyorsak güzel. Ama bilmediğimiz şeyler de oluyor hayatımızda. Burada ben bu enerji kapılarını bir anlatmanızı rica edeceğim. Yani mesela bir yerde bir engelle karşılaşıyorum ama bulabildiğim bir sorunum yok. Ya da bildiğim bir şey yok. Ya bu benim atamdan mı geldi? Enerji kapılarımdan birinde bir tıkanıklık mı var? Bu enerji kapıları ve çakraları biraz açalım mı hocam? Anlatalım mı? Olur, olur. Biraz açalım. Yalnız şöyle bir kolay soru da var. O Hı kolay basit soruyu en başta söyleyeyim. Şimdi sebebini bilemediğimiz bir sıkıntı varsa ya da adını koyamadığımız bir problem varsa bu problem veya sıkıntı veya duygu ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Bu bana mı ait? Ve biraz bekleyip içerideki ağır ya da hafif hissetmeye şuraya bir bakmak lazım. Bana mı ait? İçerisi eğer hafifse sana aittir. Ama ağırsa sana ait değildir. Sen mutlaka onu atalarından birinden almışsındır. Bizim hı. çakralara geleceğim ama şunu vurgulamadan geçmek istemiyorum. Bizim hepimizin yaptığı bir şey var. Annemizin, babamızın ve atalarımızın yüklerini yüklenmek gibi bir hadsizliğimiz var. Bu hadsizlik olarak geçiyor. Sen bu yükü kaldıramayacaksın, bu kader sana ağır. Ben senin yerine yaparım. Sen işte kadın atalarım, zayıfsın. Ben senin yerine güçlü bir kadın olurum. O kaderi ben taşırım. Sen yapamadın, beceremediğine gelen altta bir sürü dinamik işliyor. Ya da işte kaderine isyan ediyoruz. Babamızın yaşadığı kader ağırsa ya da dedemizin yaşadığı kader ağır geliyorsa dışarıdan baktığımızda bu kader ağır ve ona uygun değil ama ben bu kaderin yükünü alırım, ben taşırım.
Baba senin yerine ben ölürüm, senin yerine ben hasta olurum işte ya da dede senin yerine ben taşırım diyoruz. Alt dinamiklerde. Bunu alıyoruz. Dedemiz de babamız da o yükü taşımaya devam ediyor ama biz de ekstra bir yük almış oluyoruz. Bu yükü alırken de hadsizlik yaptığımız ve kaderini kabul etmediğimiz için bizim yükümüz 2 kat ağır oluyor. Bu da tabii bizde başka bir sürü hastalıklar yapıyor. İşte bolluk kapısını kapatıyor, atalar kapısını kapatıyor. Kapatıyor da demeyeyim de oralarda hasar oluşturuyor. Ve burada da haddimizi aşmış oluyoruz. Bu çok önemli. Burada seyreden arkadaşların eminim hepsinin böyle içeride kendilerini sorduğunda mutlaka cevap gelecektir bu konuyla ilgili. Hepimizin yaşadığı bir şey. Bu birkaç şeye dikkat etmelerini özellikle öneririm. Bu bana mı ait? Bana ait değilse, kime aitse ona sevgiyle geri gönderiyorum, geri bırakıyorum demek lazım ve bırakmak lazım. Bu basit bir şey ama yapıldığında çok hafifleten ve etkisi olan bir şey. Bunu belirteyim. Enerjiye geçmeden şu atalardan gelen aktarımlarla ilgili mevzuyu tamamlayalım isterseniz. Bu arada ben şok bir şey idrak yaşadım kendimce. Bilmiyorum hani izleyenler ne düşünecekler. Ama hocam bu bilerek mi yapıyoruz peki? Mesela annemin kaderini çocukken görmüşüm ve ona üzülmüşüm ve bilerek mi onu üstleniyorum? Yoksa bilmeden, bilinçaltımdan mı bunu yapıyorum? Bilmeden. Peki Bilmeden. anneannemin, dedemin ya da hiç tanımadığım atalarımdan geçenler. Yine bilmeden yapıyoruz ama nasıl yapıyoruz? Burada da bir püf noktası var. Şimdi benim atam diyelim ki 7 kuşak önceki bir atam, bir erkek atam iflaslar yaşamış, para kayıpları yaşamış, kazandığı paraları elinde hiçbir zaman tutamamış. Ya da başka bir şey yani parayla ilgili sıkıntılar yaşamış diyelim. Ben şimdi bu dünyaya gelirken hepimizin bir hayat amacı var. Hepimizin izleyeceği bir kader çizgisi var. Ben para ve bollukla ilgili bir kader sistemine doğmuşsam o zaman ne yapıyorum? Oradaki atamın enerjisiyle frekansa giriyorum. Çünkü o benim atam. Benim atam ne demek? Ben onun hücrelerinden parçalar taşıyorum. Onun genlerini taşıyorum. Ne dedik? Elektronları kilometrelerce uzağa koyalım. Aynı etkiyi gösterir. Artı zaman yok. Zaman lineer bir şey değil. Zaman döngüsel bir şey, fraktal bir şey. Döngüsel ne demek? Zamanı şöyle döngüsel düşünün. Gelecek şurada, şimdi şurada, geçmiş burada. Bu ne demek? Aynı sırada gibi düşünün. Yani aslında geçmiş, gelecek, şimdi aynı anın içinde. Yani ha dedem, ha ben. Aslında o ve ben yok. Biriz. Hadi burayı bir kenara koyalım. Dedem diyelim 7 kuşak önce. 7 kuşak önceki dedemin frekansıyla benim frekansım aynı kulvarda. Ben de bollukla sınanıyorum. Ben de iflaslarla sınanıyorum. Ekonomik sıkıntılar yaşıyorum. Ben orada dedemin frekansına rezone oluyorum. Rezone olduğum zaman ne oluyor? Aynı salınım şöyle göstereyim. Aynı eş salınım yapıyorum. Eş salınımda olduğumda ne oluyor? Ben sıkıntıyı 1 derecesinde yaşayacakken bu dünyada atamdan dolayı aldığım oradaki verilerden dolayı 10 şiddetinde yaşıyorum. Peki bunu nasıl aşabiliriz? Diyelim ki çalışma yaptık. Bizim 7. kuşak dedemiz çıktı ve biz bunu neden olduğunu bulduk. Hangi duygu ve inançla bu ortaya çıktı? Ben hangi duyguyla onunla rezone oldum? Bunu buldum. Bunu bulduğum an şimdiki düzlemde bende bir farkındalık ortaya çıkıyor. O farkındalık şifayı tetikliyor. Yani sanki düğmeye basılıyor içeride. Zaten beden şifayı kendisi biliyor. Ben düğmeye basıyorum ve farkındalık gelişiyor. Bir de üstüne oradaki frekansı düzeltecek frekans yükleyince kişi diyor ki ya şimdiye kadar ne kadar problem yaşıyordu. İş teklifleri geldi. Yok şuradan alamadığım param geldi. Buradan verdiğim para geri geldi falan gibi bir sürü o enerjinin düzelmesiyle çalışan sistem işliyor. Peki burada yine bir püf noktası vereyim. Bence gerçekten hayatın bütün her şeyini anlatacak tek bir cümle şu.
İçeride ne hissediyorsun bir bak. Ne hissediyorsun? Hani bu imkanı olamayıp gelemeyen insanlar dedik ya. İçeride ne hissediyorsun? Çaresizlik ve acı diyelim. O zaman senin etrafına sana çaresizlik yaşatacak, çaresizlik hissedecek kişileri, olayları ve işleri çekeceksin. Peki ne yapabilirim? Ne yapabilirim? O içerideki frekansını ne yapıp edip değiştireceksin. Başka şansın yok. Eğer bu hayatı yaşamak istemiyorsan. Diyelim ki içeride öfke ve kızgınlık hissediyorsun. Herkesin parası var. Herkes bir şeyler yapıyor ama ben yapamıyorum. İçeride bir öfke var. O zaman sana o öfkeyi yaşatacak, duygusal, fiziksel şiddet uygulayacak patronlar, eş, aile ve olaylar çekeceksin. Bu kadar basit. Çünkü frekans hangi düzlemde salınıyorsa sana o düzlemde bir hayat sunacak. Bunun başka bir açıklaması yok. Yani ne yapalım dediklerinde sadece şurayı alsınlar, ezberlesinler ve şöyle bir şey yapsınlar. Peki ben ne yapacağım? Burayı nasıl düzelteceğim? Şimdi benim eski eşimle sıkıntılarımız oldu. Bir ayrılık süreci yaşadık. O ayrılık sürecinde ben içerideki duygularıma baktım. Mutsuzluk, hissettiğim duygu mutsuzluk. Ama ben ne istiyorum? Mutlu olmak istiyorum. Peki o zaman ne yapacağım? O zaman içeriği ben mutlu edeceğim. Eski eşim, annem, babam değil, ben. Peki bu nasıl olacak? O kadar basit ki. Ben şimdi ne yapmaktan hoşlanıyorum? İşte çiçek, böcek gezmekten, işte onlara bakmaktan, temiz yeşil hava, yeşil alanlarda gezmekten. Onu yapıyorum. Ya da işte ben film seyretmeyi, çayımı alıp güzel bir film seyrettiğimde mutlu hissediyorum. O zaman onu yapacağım. Kitap okuyunca mutlu oluyorum, onu yapacağım. Ve bu arada hep güleceğim, neşemi artıracak programlar ve filmler izleyeceğim. Niye? Çünkü içeride ben mutluluk frekansını çalıştırmak istiyorum. Bunu yaptığınız zaman gerçekten çalışıyor. Gerçekten. Ama mutlu olacağınız şeyleri böyle küçük küçük ben çaresizim demeyeceğiz ya. Şey alacağız, alan açacağız. Benim kızım şey diyordu, koridorda geçerken diyordu ki anne sanki Heidi dağlarda koşuyor gibi yürüyorsun. O dönem o frekansı çalıştırdım da benim de böyle dalga geçiyordu. Ama içeride hissedebiliyoruz. İlla dışarıdan beklemeyelim. Ben bunların hepsini kendi üzerimde denedim. Denedikten sonra böyle rahatlıkla söylüyorum. Yoksa şey derim, hadi canım öyle şey mi olur falan derim. Ama arkadaşlar işliyor. Bunu yapın. Özellikle burayı vurgulamak istiyorum. Harikasınız. Bu arada benim de imdadıma o çok zor zamanımda hocam. Bence o da bir frekans düzenleme olabilir mi bilmiyorum. Namaz yetişti. Yani Evet. çünkü çok çok öfkeli, çok çaresiz. Hayatım da beni çok zor durumda. Yani sadece içsel değil, dışarıdan da beni hani bir gün bunları anlatacağım ama şu an hazır değilim. Bir zamanda gerçekten namaz bana yetişti. Yani çünkü bir şeye sığınmak, iyi Evet. olacağına inanmak. Allah'tan da mı büyüksünüz ya? Allah var, gerisi boş. O beni kurtardı. Belki hani o da benim tecrübem olmuş olsun. Ya tabii şey namazda eğer samimiyetle hani duygularımızı, acılarımızı, üzüntülerimizi ona anlatabilip o bağı kurabilirsek tabii ki ve zaten namaz, secde, rükû, o eğilme, haddini bilme, o secde, teslimiyet onların hepsi tabii ki frekansları çok yükselten bir şey, düzenleyen bir şey. Şimdi enerji kapıları. Birlik kapısı, irade, Evet. sezgi, şahitlik, kalp, güç kapısı, bolluk, atalar kapısı. Ben bunların bir kısmını ilk defa duydum. Bu sizin sisteminizdeki bir şey mi? Bunu bir anlatır mısınız hocam? Nedir? Evet, şimdi atalar kapısı aslında kök çakrası ile ilgili bir alan. Şimdi atalar kapısı dediğimiz bizim dünya ile köklenmemizi sağlayan, dünyada ayaklarımızın sağlam basmasını, topraklanmamızı sağlayan ve atalardan, köklerimizden gelen işte o travmalar, olaylar, duygular, genetik o akışlarla ilgili olan bir kapı. Benim hayatımda belli semboller vardır. O semboller hep rüyalarımda bana defalarca çocukluğumdan itibaren gösterilmiştir.
Bunlardan birisi de kapı sembolüydü. O yüzden burada çalışmayı yaparken biz yine üç kardeş burayı kapılar şeklinde yapalım dedik. Neden kapılar şeklinde yaptık? Şimdi diyelim ki benim atalarla ilgili, topraklanamamakla ilgili, ait hissedememekle ilgili sorunlarım varsa bu kök çakradaki atalar kapısı ile ilgili bir durum. Ve kapı metaforu biliyorsunuz, kapıyı şöyle açarsınız, bir alandan bambaşka bir alana girersiniz. Şimdi atalar kapısı da çalışmayı yapıyoruz. Çalışmalarda kişide işte ölüm korkusu, intihar girişimleri, ait hissedememe, derin depresyon, köklenememe gibi, enerji yoksunluğu gibi bir sürü semptomlar var. Kapıyı bir açıyor kişi, orada, oranın içinde kalmış. Bu duygular içerisinde kalmış. Bu duygulardan çıkması gerekiyor. O kapının düzenlenmesi gerekiyor. İçeride yaşadıkları duyguları kendi duygusu mu? Yoksa bir atasından satın mı almış ya da atasından mı almış? Bunu geri mi vermesi gerekiyor? Bunların işlendiği bir kapı. Ve özellikle köklenmek ve topraklanabilmek için de tabii ki basamak, yani temel kapılardan biri. Bolluk kapısı yaratıcılığımızın çok aktive olduğu, işte ilişkilerimizi çok yoğun yaşayabildiğimiz ya da işte para kazanma, meslek, iş gibi konuların içeriğini taşıyan bir kapı. Para gelişinde sıkıntı var. Para bir türlü gelmiyor. Kıtlık bilinci dediğimiz bir bilinci yaşıyoruz. Ya da para geliyor ama bizde hiç durmuyor, beklemiyor. Hemen bir yerlere gidiyor. Gidecek bir yerler buluyor. Burada bu kapıda bir sıkıntı var. Buraya bakılması gerekiyor. Hatta bir iki tane şey vereyim, örnek vereyim. Mesela bu kapılarda çok ağır hasar varsa kişide inkar dediğimiz bir nokta var demektir. Eğer farkındalık aşamasına geçmişse kişi, ya evet bende böyle sıkıntılar var ama bu benim şu konumla ilgilidir diye küçük küçük tüyolar ortaya çıkmışsa o farkındalık aşamasına geçmiş. Orada bir hasar var demek. Ya da uyanma ve kabul aşamaları dediğimiz bu kapıların dörder aşaması var. Ha, her bir kapıda 4 aşama var. Evet, Değil mi? evet, İnkar evet. dediniz. Farkındalık, İnkar, evet. farkındalık. Sonra kabullenme, Uyanma, en son kabul aşaması. uyanma ve kabul. Bolluk kapısında şey dedik en son, işte para gelişinde bir sıkıntı olabilir. Bu arada para gelişinde bir sıkıntı varsa annemizle ilgili sıkıntımız var demektir. Annemizle ilişkimizde problem var demektir. Lütfen bunu herkes bence de not etsin. Anne ile ilişkide problem varsa para gelişi problemlidir. Para gelmez. Anne ile ilişki düzelene kadar. Peki para geldi ama para bizde durmuyor. Para hemen gidiyor. Harcanacak bir sürü şeyler çıkıyor, masraflar çıkıyor. O zaman da babayla ilişkimize bakalım. Babayla ilişkimizde problem vardır. Evet. Ve bolluk kapısına da tabii burada bakmak gerekiyor. Bolluk kapısında da hasarlar olduğunda mesela bir tanesi gözüme çarptı. Biz tabii bunları kas testiyle tespit ediyoruz. Acaba kişinin bolluk kapısında hangi noktalarda hasarı var? Hangi duyguları taşıyor? Mesela burada geleceğe ve şimdiye ümitsizlik diyelim. Bir tane bu çıkıyor. Veya terk edilme korkusu veya başkalarını yük olarak görmek gibi biz burada kişiye çalışma yaparken tek tek buluyoruz. Ve bunları bulduğumuz zaman zaten kişi bunları nasıl tespit edebildiniz, nasıl ortaya çıktı şeklinde şaşkınlıklarını ve kabullerini de ortaya koyuyorlar. Yani bolluk kapısındaki hasarları da bulup bunların arındırmasını yine frekanslarla yapıyoruz. Daha sonra güç kapısı geliyor. Güç kapısında da kişinin kendini, kimliğini ortaya koyabilmesi, kendi gücünü kabul etmesi, kendi gücünü ortaya koyabilmesi ve kendini ifade edebilmesi, kendi varoluşunu olduğu haliyle kabul ve bunu da ortaya koymak diye ifade edebiliriz. Eğer buralarda da hasar varsa kendini ifade etmekte zorlanır, kimliğini, belli bir kimliği taşımakta zorlanır ve varoluşuyla ilgili itirazları vardır. Tabii burada çok önemli.
toplumsal ve ailenin verdiği etiketleri kabul etme çok önemli. Bu etiketleri kabul etmeyeceğiz. İçeride ne hissediyoruz ona bakacağız. Çünkü biz çok fazla etiketle büyütülen bir toplumuz. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Kalp kapısı, kalp kapısında da tabii ki koşulsuz sevginin, şefkatin olduğu bir kapı burası. Ama şunu bilelim, eğer biz böyle kendimize baskı yapıyorsak, eğer öfke içindeysek, eğer hüsran duygumuz varsa bilelim ki kalp kapımız hasarlı. Oralarda sıkıntı var. Belki inkar aşamasında, belki kabul aşamasında bilmiyoruz ama orada bir sıkıntı var. Buraya bakılması gerekiyor. Belki şöyle bir şey yapılabilir. Bu çalışmaları alamayan ya da gelemeyen kişiler bu belirtiler varsa ellerini kalplerin üzerine koyup burada yeşil bir frekans, yeşil bir ışık hayal edebilirler ve kendilerine seni çok seviyorum diyebilirler. Ve varlığınla, olduğun halinle tamsın ve mükemmelsin, seni olduğun gibi seviyorum diyebilmeliler. Çünkü bizim en büyük problemimiz kendimizi sevmemekten kaynaklanıyor. Hep hata bulmaktan, kusur bulmaktan, çocukluk etiketlerimizi alıp kabul etmekten, toplumsal etiketleri alıp kabul etmekten kaynaklanıyor. Bunları hiç değilse gece yatarken böyle bir farkındalık, bir ne hissediyorum, ne yapıyorumu bir yoklamak gerekiyor diye düşünüyorum. İrade kapısı yine yaratıcılığımızı, ifademizi ve irademizi, irade gücümüzü kullanabildiğimiz bir kapı. Burada da hasar olduğunda kişi çok fazla enerjilerin etkisi altında kalır. Negatif enerjilerin. Dışarıda yürürken, AVM'ye giderken, parkta bahçede dolaşırken çok fazla negatif enerjili ortamlardan bütün enerjileri çeker, kendi enerjisini düşürür ve ağırlaştığını ve enerji eksikliği olduğunu hisseder. Enerjim çekildi gibi der. Çünkü buradaki çakrada ya da buradaki irade kapısında hasar vardır. Ya da istikrar sağlayamaz hayatında. Bir şey yapmak ister, başlar yarım bırakır, başlar yarım bırakır. Bir türlü sonuca ulaşamaz. Çünkü buradaki kapılarda hasar vardır. Sezgi kapısı dediğimiz üçüncü göz olan burası, burası da rüyalarımızı aktif görebildiğimiz, hayallerimizi, imajinasyonlarımızı çok güçlü kurabildiğimiz, basiret gözüyle bakmak denir ya, böyle basiretle bakabildiğimiz, olayların arkasındaki hakikatleri idrak edebildiğimiz bir alan aslında, çok önemli bir alan. Buradaki hasarlarda bizde farklı sıkıntılar ortaya çıkarabilir. Birlik kapısı artık Yaradan'la burası, Yaradan'la bağ kurduğumuz bir nokta. Aynı zamanda kendi özümüzle bağlantı kurduğumuz bir nokta. Eğer burada birlik kapısında hasar varsa kendi özümüzle bağlantımızda eksiklik vardır. Kendi özümüzle bağlantımız kopuktur. Farkında değilizdir. Burası o yüzden çok önemli. Teslimiyetin, tevekkülün, İşte hayat amacının ortaya çıkması için bu kapının sağlam olması lazım. Yoksa hayat amacımızı bulmak, onu ortaya koymak konusunda da sıkıntılar yaşarız. Peki bu kapılar da bu tür problemler yaşıyorlarsa işte bu kapıların hangisinde hasar var onu tespit edebilirler. Tespit ettikten sonra hiç değilse sağ elleriyle o ilgili bölgenin, mesela kalp kapısıysa kalp kapısının üstüne koyarak yine oraya sevgi enerjisini gönderebilirler. Boğazda varsa hasar, boğaza ellerini koyarak buraya sevgi gönderip burayı arındırdığını, onardığını imajine edebilir. Yani hayal edebilir. Çünkü biz bilinçaltı hayalle gerçeği ayırt edemez. Biz bir şeyin hayalini kurarsak bilinçaltı onu gerçek zanneder ve gerçek gibi kayıtlara almaya başlar. Ama orada tekrar ister. Tekrar tekrar yaparsak bunu kabul eder. Kabul ettikten sonra da oradaki inancı değiştirir. Bunu yapabilirler. Bir de şahitlik kapımız var. Şahitlik kapısı evet en önemli noktalardan biri. Neden böyle söylüyorum? Biz bu dünyaya aslında gözlem yapmaya, tanıklık etmeye, şahitlik etmeye geldik. Hiç kimsenin yükünü almaya, onu oradan alıp, onu buradan verip, işgüzarlık yapıp, onu
Yani bunları yapmaya gelmedik aslında. Neye geldik? Kendi içimizi seyretmeye, tanıklık etmeye, sonra dışarıda olanlara tanıklık etmeye, kendimizi tanımaya. Eşyanın hakikati ifadesi çok beni vurur. Eşyanın hakikati nedir onu görmeye, gözlemlemeye, insanın, olayların hakikati nedir, arka planı nedir onları görmeye, gözlemlemeye geldik. Gözlemci etkisi tabii burada yine kuantumdan bir özellik. Şahitlik etmek olana, tanıklık etmek. Biz şimdi bizim inancımızda olmayan, bizim hayat tarzımızı yaşamayan, çok farklı aykırı gelen hayatlar yaşayan insanlara ya da çok problem yaşayan insanlara böyle bakarken değişik şekillerde bakıyoruz. Yani biraz kınayan, biraz eleştiren vesaire vesaire. Ama burada gözlemlediğimiz zaman, gözlemci kısmında kalıp şahitlik ettiğimiz zaman neyi görüyoruz? Aslında o kişinin arkasındaki hakikati görüyoruz. O hangi görevle bu dünyaya gelmiş? Hangi görevi yerine getirecek? Onu görebiliyoruz. Veya bu olayın arkasındaki olay ne, hikmeti ne? Bunu görmek işte o şahitlik kapısı dediğimiz nokta. Şahitlik kapısı bizim dosyamızda şunu gösteriyor. Ben hangi noktadayım? Bana nasıl bir uyarı var ya da bana nasıl bir tavsiye var ya da ben neredeyim? Onu gösteren bir bilgileri içeren bir dosya. Bu dosya da o yüzden önemli. Sonrasında sizin çok başta belirttiğiniz gibi bütün çakralar, bütün kapılar tamam kendi içlerinde problem yok diyelim. Hasarları onarılmış, dönüştürülmüş diyelim. Peki ama vücudun efendisi olan kalbe teslim halindeler mi, teslimiyetteler mi yoksa itirazları mı var yoksa kopukluk mu var arada? Onu da yine bu çalışmalarda bulup o kopukluğun frekansta onarılması gibi bir işlemimiz var. Onu da gerçekleştiriyoruz. Kısacası böyle. Şimdi Hazreti Mevlana'nın bir sözü geldi aklıma. Herkes bilir hocam. Hani kapı açılır sen yeter ki çalmayı bil. Ne zaman diye sorma. Yeter ki kapıda durmayı bil. Evet. Biz bu kapıları açarız Allah'ın izniyle. Takipçilerimle hep beraber kendimiz adına konuşuyorum. Ama Evet. şunların bir yerini gösterelim mi hocam? Hani dediniz ya oralara dokunun, işte oraları pozitif enerjiyle doldurmaya çalışın. Tek tek bir gösterelim mi yerlerini bir daha? Olur Evet. mu? Şimdi bu pubik dediğimiz en alt bölge, kök çakranın olduğu bölge. Sizin Atalar Kapısı Atalar. dediğiniz yer mi? Kök çakra. Evet. Tamam, Atalar Evet. Kapısı. Evet. Evet. Bolluk kapısı göbekten 4 santim altta olan yer. Elimize göbekten 4 santim aşağıya koyduğumuzdaki yer. Sonra hemen göbeğin üstü, göbeği de içine alan güç kapısı. Kalp kapısı zaten kalbimizin olduğu bu göğüs kısmımız. İrade kapısı, sonra sezgi kapısı burası. Sezgi. Burası. Bu arada burayı uyarabiliriz tabii. Üçüncü gözümüzün daha aktif çalışabilmesi için. Ve birlik kapısı da burası. Birlik kapısı. Şahitlik kapısı hocam. Şahitlik kapısı kalple boğazın arasındaki bir alan. Şöyle gösterebilirim. Şöyle bir alan. Hı. Kalbimizle boğazımızın arasında kalan bir alan. Hani İman eskiden tahtası mıydı hocam? İman tahtası derlerdi ya, evet, ağzımdan aldınız, onu diyecektim. İman tahtası dedikleri yer, ayrıca timus bezinin olduğu, biz buraya mesela bağışıklık sistemimizi artırmak için vururuz. Burası T lenfositlerin artışını sağlar, bağışıklık sistemini sağlar. Burası da yine şahitlik kapısı dediğimiz alan. Şimdi ben bu saydığınız özelliklerden keşfettim. Benim sorunum şu dedim. İşte atıyorum sezgi kapımda sorun var dedim. Buraya dokunayım ve işte ne pozitife döndüğünü mü düşüneyim? Ne yapayım o Evet. Pozitife iyileştirmeye niyet edeyim. aynen şöyle niyet edip burayı sağ elimizle şifayı buraya verdiğimizi hayal edip, hatta elimizde şifa enerjisini hayal edelim. Buraya aktığını hayal edelim. Ve diyelim ki buranın arınmasına, şifalanmasına niyet ediyorum diyelim. Şimdi niyet etmek olayı başlatan bir şey. O yüzden niyetimizi yapalım. Dengeli çalışmasına niyet ediyorum diyelim. Hiçbir şey yapamıyorsak bunları yapabiliriz.
Ben gerçekten şunu vurgulamak istiyorum. Problem var. Hepimizin hayatında çok büyük problemler var. Kiminin küçük, kiminin büyük görünüyor ama herkesin içindeki yarası kendi için aynı ölçüde acı verici. Şimdi lütfen, yani benim yaram daha büyük, ben bunu baş edemem, benim imkanlarım yok, ben çaresi, lütfen bu cümleleri bırakalım. Yani inanamayacaklar yaşayacakları mucizelere, tıpkı sizin gibi. Hani siz de dediniz ya, mucize yaşadım diye. Yeter ki niyet etsinler. Yani ben daha mutlu, daha huzurlu bir hayat yaşamaya niyet ediyorum desinler. Ve bu niyetin peşine düşsünler. Bu niyeti nasıl oluşturabilirimin peşine düşsünler. O kadar olmayacak şeyler oluyor ki, o kadar yani. Lütfen hani bunları, sizin imkanınız var, siz yapıyorsunuz. İşte sizin şu özelliğiniz var, siz yapıyorsunuz demesinler. Bunu demeyip ayakları üzerine basıp, ben insan olarak yaratıldıysam bazı şeyleri yapma gücü ve kudreti bende vardır. Peki bunu nasıl aktive edebilirim desinler. Ben özellikle buradan kadınlara vurgu yapmak istiyorum. Özellikle. Öyle büyük güçleri var ki, öyle büyük dönüşüm güçleri var ki kendileri yaşadıkları zaman şaşırıyor. Yani dışarıdaki insanlar ne yapıyoru bırakıp ben ne yapabilirime dönebilirlerse pek çok kapı açılır. Hepimiz sıkıntılar yaşıyoruz. Hepimiz. Hiçbirimizin hayatı böyle dört dörtlük mükemmel değil. Kimimiz ilişkilerden, kimimiz hastalıklardan. Ama çözümleri var. Çözümlerini araştırsınlar ve o çözümlere kendilerini adasınlar. İnanın çok kısa sürede çok büyük değişimler yaşayabilirler. Bunu vurgulamak istiyorum ben. Ki nefsin de mertebeleri, onu isterseniz söyleyelim. Hani tam buraya yeri gelmişken. Nefsin aslında 7 aşaması var. Bizim buradaki yola çıkış amacımız aslında oydu. İlki emmare, inkar kapısı, levvame, farkındalık kapısı, mülhime, üçüncü kapı, mutmaine, artık her şeyden kalp mutmain olmuş, aslında dördüncü çakrayı da gösteren bir yer. Sonra safiye, marziye, radiye diye gidiyor. Oralar tabii özel makamlar. Oralarda artık sıkıntı zaten yok. Neden? Mutmaine kısmında kişi kabule geçiyor. Kabule geçtikten sonra hiçbir sorun yok. Sorun var ama sorun gibi değil artık. Artık diyor ki bu problem benim neyi görmem için yaşandı? Bu hastalık bana neyi söylemek için benim hayatımda? Bu yokluk ya da bu kaza, bu bela bana neyi göstermek için benim hayatımda? Artık o noktaya geliyor kişi. O noktaya geldiği zaman neyi gösterdiğini buluyor. Neyi gösterdiğini bulduğu zaman ne oluyor? Hastalık da gidiyor, bela da gidiyor, şer de gidiyor. Yeter ki o aşamaya kadar bir niyet edelim, bir hareket edelim, bir ayaklarımız üzerinde duralım, bir de çareleri araştıralım. Neler olabilir çare? Hepimize ayrı ayrı kapılar açılacaktır dediğiniz gibi. Yani yeter ki o kapıda dur ve açılacağını bil. Açılacak. Herkese açılıyor. Sana neden açılmasın? Yani bu nefsin 7 mertebesi var tasavvufta ama siz diyorsunuz ki 4'e gel, sana çok âlâ yetecek. 4'e gelebilsek. Evet, evet. Şimdi anladım. Evet. İnkar, farkındalık, uyanma, kabul. Bence farkındalıkla uyanma arasında bir yerde insanlık. Sanki bana öyle geliyor ya da benim çevremdekiler. Bu da çok güzel bir şey. Aslında bir şeyi yürüdüğünüzde gösteriyor diye düşünüyorum. Evet. Bence de öyle. Güzel bir Şimdi uyanış var. güzel bir uyanış var, bir bilinçlenme var. Hocam çok teşekkür ederim. Yani muazzam bir yayındı. Şimdi saate baktım, gerçekten 1,5 saat olmak üzere neredeyse. O kadar çabuk Evet. geçti. Yani 10 dakika gibi bana sorsanız 15 dakika konuştuk falan diyeceğim size. Şu Teşekkür şeyi, ederim. bolluk bereket kapımızı açar mısınız ya da ne yapacağız şimdi? Evet, şimdi şöyle yapalım. Öncelikle şöyle bir niyet yapayım ben. Burada çalışma yapılmasına izin veren kişiler içlerinden desinler ki izin veriyorum. Yapılmasını istemeyen kişiler izin
vermediklerini söyleyip enerji alanlarını kapatsınlar. İstemeyenler olabilir çünkü. Bizim çalışmada öncelikle kişinin bilinçli olarak izin vermesi önemli. Birincisi bu. İkincisi yine şuna niyet ediyorum. Bu yayını YouTube'da hangi zaman seyrederlerse seyretsinler. Eğer buradan bir şifa almaya niyet ederlerse hepsine etkilesin diye niyet ediyorum. 5 yıl sonra da bu videoyu dinlediklerinde 5 yıl sonra dinleyen kişiye de şifa olmasına niyet ediyorum. Çünkü zaman diye bir kavram yok. Peki ben şöyle bir şey yapacağım. Sadece bolluk kapısından gitmeyeceğim ve diyeceğim ki bizim burada hepimizin bolluğun gelmesi, bizde kalması, bereketlenmesi için ortak olarak engellerimiz neler? Bunların arınmasına ve şifalanmasına niyet ediyorum deyip ben kas testini kullanarak sorularımı soracağım. Nereye soruyor diye merak edenler olabilir. Kas testini de şöyle kısaca açıklayayım. Hücrelerimizde bütün bilgilerimiz kayıtlı. Kaslarımız evet'i, hayırı kasılarak ya da gevşeyerek bize cevap verir. Benim yüksek benliğime bu kas testiyle soru soracağım ama biliyorum ki ruhlar, hepimizin ruhu birbiriyle irtibatta, hepimizin yüksek benliği birbiriyle irtibatta. Ben şimdi sizinle ilgili bilgileri bu kas testiyle sorarak öğreneceğim. Şöyle soracağım. Öncelikle ben bu çalışmayı yapmaya izinli miyim? Evet. Teslimiyette miyim? Evet. O zaman başlıyorum ve diyorum ki hepimizin ortak olarak bolluğun gelmesi, kalması, bereketlenmesiyle ilgili engellerimiz var mı? Evet, var. Bunlar nelermiş bakalım. Atalar kapısında var mı? Bolluk kapısında var mı? Bolluk kapısında var. Ataları atladık çünkü ortak bir çalışma olduğu için. Şimdi ben şeyi soracağım. Bolluk kapısında inkar aşamasında var mı? Hasar var. Nerede var? Burada 17 tane madde var. 1 ile 10 arasında mı? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kendine ve herkese inanç kaybı. Böyle bir inanç kaybımız varmış. 7, 8, 9, 10. Peki 10 ile 17 arasında var mı? Var. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Terk edilme korkusu. Peki partnerin her şeyine uyum sağlama var mı? Evet. Şimdi burada bir de terk edilme korkusu. Ortak bir korkumuzmuş. Farkındalık aşamasında var mı? Hayır. Uyanma aşamasında var mı? Var. 1, 2, 3. Öfke. Öfke var. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baskı hissediyormuşuz. Her yerden bunalıp baskı hissediyormuşuz üzerimizde. Tabii burada arkadaşlar bu bende var duygusunu hissedeceklerdir çalışmayı dinledikleri zaman. Kabul aşamasında var mı? Var. 1, 10. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eril dişil dengesizliği. Eril ve dişil dengesizlik var. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 başka yok. Peki güç kapısında var mı? Var. İnkar aşamasında mı? Farkındalıkta mı? Uyanmada mı? Kabulde mi? Kabulde var. Ben biraz hızlı yapmaya çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 yine baskı hissetme var. Yani 3. bölgede güç kapısındaki hasar bizde baskı hissi oluşturuyor. Biz orayı arındırdığımızda o baskı hissini artık hissedemez hale geleceğiz. Hissetmeyeceğiz. 6, 7, 8 yardım kabul etmez, almayı reddeder. Yardım kabul etmez kısmı çıkmadı ama almayı reddetme var. Alamıyoruz demek ki. Alamadığımız zaman zaten bize gelmez. 9, 10, 11. Evet. Şimdi kalp kapısında hasar var mı? İrade kapısında hasar var mı? İrade kapısında var. İnkar aşamasında var mı? Farkındalıkta var mı? Var. 1, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boyunda sertlik, tutulmalar, boyun yaralanmaları o yok. Boyunda sertlik ve tutulmalar var. Bu tabii ki irade kapısında. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eril dişil dengesizliği yine çıktı.
17, 18, 19, 20, 21. Peki uyanma ve kabul aşamalarında var mı? İrade kapısında yok. Sezgi kapısında hasar var mı? Yok. Birlik kapısında var mı? Yok. Şimdi bunlar hepimizin ortak noktaları olduğu için bu noktalarda hasarlar varmış. Peki biz eğer almayı bilemezsek ve sürekli baskı altında hissedersek demek ki buradaki paranın gelişiyle, bollukla ilgili engellerimiz bunlarmış. Peki burayı arındırabilmek için, yani bu kapılardaki hasarı arındırabilmek için kalple yeniden bağlantı mı kurduralım? Öyle bir dosyamız var. Hayır dedi. Çiçek esansları mı verelim? Evet. 1, 10, 10, 20, 20, 30, 20, 21, 22, 23, 24. Neymiş? 24'e bakmam lazım. Laden. Daha önce yaşadığımız büyük bir korkunun elimizi kolumuzu bağladığı durumlar için dönüştürücü özelliği varmış. Daha önce yaşadığımız bir korku elimizi kolumuzu bağlamış bu parayla bollukla ilgili alanda. Peki ben bu laden frekansını ne yapacağım? Enerji düşünceyi izler. Astral ve enerji alanını ben şimdi buraya isteyeceğim. Buradaki çalışmaya izin veren herkesin hasarlı çakralarının astrallerini buraya alacağım, isteyeceğim. Ve laden frekansını Allah'ım senin izninle ve isminle burada izleyen herkesin ve daha sonra izleyecek olanların arınması ve şifalanması için istiyorum diyeceğim. Ve laden frekansını iki elimle bu hasarlı çakraların astraline yüklemeye başlayacağım. Ve bu hasarlı alanların arınmasına, şifalanmasına ve korumaya alınmasına niyet ediyorum. Aslında burada bir de niyet ve dua kısmı oluyor. Astralini gönderiyor. Yükleme tamamlandı mı? Evet. Başka bir frekans ister mi? Evet. Yine çiçek özleri mi yoksa bir ayet mi ister acaba? Bakalım. Ayet dedi. Birinci sayfa mı? Evet. 1, 10, 10, 20, 10, 11. İnşirah dördüncü ayet. Ve senin şanını yüceltmedik mi? Çok güzel geldi bence. Şimdi burada yine hasarlı noktaların astralini istiyorum ve bu inşirah dördüncü ayeti onun frekansını ve enerjisini istiyorum. Allah'ım senin izninle ve isminle. Grubun ve bütünün hayrı için ve transferini başlatıyorum. Arınma, şifalanma ve korunmaya niyet ediyorum. Astralini gönderiyorum. Arınma, şifalanma, korunma gerçekleşti mi soruyorum. Evet. Frekans yüklendi mi? Evet. O ayetin enerjisi üzerimizde yüklendi mi? Evet. Peki başka bir frekans yüklemeye gerek var mı? Hayır. Peki bizim kalbimize secde etmeyen çakralarımız var mı? Var. Atalar kapısı mı, bolluk kapısı mı, güç kapısı mı? Güç kapısı, kalp kapısı var mı? İrade kapısı, sezgi kapısı, birlik kapısı. Sadece güç kapısında bir kopukluk var, kalple kopukluğu var. Peki biz bu kopukluğu yine düşünceyi izleyecek olduğu için enerji neyle onaralım? Ayet frekanslarıyla mı? Çiçek esanslarıyla mı? Çiçek esanslarıyla. 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindiba frekansı. Bunun özelliği neymiş? Herkesin sizin kurallarınıza göre davranmasını beklediğiniz, bencilce davrandığınız ve tamamen maddiyata önem verdiğiniz durumlar için geçerlidir diyor. Biziz işte. Hepimiziz. Güç kapısının kalple kopuk olduğu kısmının yine burada bütün çalışmayı izleyen herkesin ve sonra izleyeceklerin astralini istiyorum. O kopuk olan yerin astralini istiyorum ve hindiba frekansını Allah'ım senin izninle ve isminle burada çalıştığımız herkesin ve daha sonra dinleyecek herkesin ve bütünün hayrı için istiyorum.
Güç kapısıyla kalp kapısının bağlantısını yeniden kurmaya niyet ediyorum. Astralini gönderiyorum. Arınma, şifalanma, korunma, gerçekleştirme. Başka bir frekans vermeye gerek var mı? Hayır. Peki şahitlik kapısında hepimizin görmesi gerektiği nokta neymiş? Ona bir bakalım. 1-10, 10-20, 20-30, 30-40, 30, 31. Şöyle bir şey yapıyormuşuz. Kişi hayallerinin solmasına izin veriyor. Yetenekleri ile ilgili kendine güvenini ve kendine gururunu geliştirmeli. Bunu yapmalı. Yeteneklerin solmasına izin vermeyelim. Başka var mı görmemiz gereken? Evet var. Duymanı geliştir. Sözcüklerin arkasındaki hakikati gör ve yaşamını yukarıdan izle diyor. Başka var mı? Yok. Şimdi fark etmemiz gereken hepimizin iki şey varmış. Hayallerimizin solmasına izin vermeyeceğiz ve duymayı geliştireceğiz. Hepimize şifa olsun. Tabii ortak bir çalışma olduğu için belki tek tek çalışsak başka seans veya başka bir şeye de gidebilirdik. Ama örnek olsun diye bunu yaptık. Ama küçük ama etkili bir çalışma oldu. İnşallah kişiler bununla ilgili çok güzel geri dönüşler alırlar. İnşallah hocam, ama ne yaptınız peki? Neydi bu şimdi? Şimdi ben kas testi dediğim şeyle çalışıyorum. Kas testi kinezyolojide çok yıllardır kullanılan bir şey. Benim bedenimin evet'i böyle açılıyor. Hayırı kapalı. Nasıl? Benim adım Ümit mi dediğimde açılıyor. İşte benim adım Ayşe dediğimde buradaki kas böyle kasılı kalıyor. Açılmıyor. Herkesin bir eveti hayırı vardır. Bunu yapmak istiyorlarsa kendilerini sorabilirler. Ellerini böyle yapıp yüksek benliğim bana evetimi gösterdi. Buradaki parmaklardaki hisse bir şöyle gözlerini kapatıp bakabilirler. Sonra da benim yüksek benliğim bana hayırımı gösterdiğim yine buradaki hislere bakarak evetle hayırlarını ayırt edebilirler. Bunu pratik yapa geliştirebilirler. Sonra ne sorarlarsa pıt pıt cevaplarını alırlar. Hatta ben hep örnek veriyorum. Yolda kaldınız, navigasyon çalışmıyor. Sağa mı gideceğim, sola mı gideceğim? Kas testini sorabilirsin. Bir şey yiyeceksin. Bedenimin bugün neye ihtiyacı var? Hangisini yiyeyim? Kas testine sorabilirsin. Kas testi çok pratik bir şey. Kullanımı herkes öğrenip hayatına katabilir bunu. Kolay bir yöntem. İnanılmaz. Yani bir tıp hekimi hocamız. Tekrar altını çiziyorum. Yalnız şunu söyleyeceğim. Bizim çalışmalar, konuşmalar böyle uçuk, yani havada uçuyor gibi oluyoruz. Yeğenim diyor ki teyze inşallah hepimiz kafayı yememişizdir. İnşallah bunlar doğrudur falan diyor. Çok gülüyorum ama değişimleri görmek, tecrübe etmek, o insanların geri dönüşleri, ya obsesif kompulsif hastaların iyileştikten sonra geri dönüşleri, o teşekkürleri, ya da nasıl söyleyeyim, işte öfke patlamaları olanlar zaten çok kolay, çok rahatlıkla geçiyor. İşte korkular, fibromiyaljiler geçen yine eğitim alan arkadaşlardan biri safra acil ameliyat olması gerekiyordu. Diyor ki kardeşimin safra ağrıları kalmadı. Taş yese ağrısı yok diyor. Hani gidip kontrol ettirmemişler ama diz ağrıları geçti diyor. Çalıştım. Fibromiyajisi geçti. Migreni geçti. Sayıyor da sayıyor. Romatoid artrit tanısı almıştı diyor. Onunla ilgili diyor artık romatoid artrit yok sende dediler diyor. Gittiğimizde daha sonra doktora. Yani inanamadığımız şeyler yaşıyoruz. Ama evet, bir tıp hekimi olarak bunları çok zor kabul ettim. Kuantuma dayandım artık. Kuantumda bunun açıklamaları var falan diye kendimi rahatlattım. Hatta örneğini vereyim. Gerçi maşallah babamla ilgili bir çalışma örneğini vereyim burada. Çok yakın bir zamanda oldu. Dedim ki Allah'ım fiziksel bir mucize. Ben de çalışma yapınca bir görsem, hani şöyle yapınca görüyoruz zaten de
bir çalışmayla yapsam, şöyle mucize gibi bir şey olsa falan. Kalbin rehberliğiyle bir çalışma yaptım. Babamın gözünde sarı nokta var. Sarı nokta olduğu için görmesi giderek azalıyor. En son o kadar arttı ki görme problemi, onun görememesi, kör olması falan fikri tabii bizi çok etkiliyor. İnsanın çok canı sıkılıyor. Hayatını idame ettiremeyecek, dışarı çıkamayacak filan. Artık dengesini koruyamıyor, çok yavaş basıyor, göremiyor, 30 santime düşmüş görmesi falan. Ben neyse çalışma yaptım, dedim ki Allah'ım, tabii bir sürü negatif enerji falan çıktı. Onları çalıştım. Sarı nokta dedim, herhalde yaş şekle dönüştü. Bu ne demek? Artık hızla ilerledi, gözü kapatacak. Biz ne yapacağız? Bakalım, hadi retinaya bir götürelim, muayene ettirelim falan ama dedim ki Allah'ım ne olursun, senin için zor yok. Bir mucize şurada, gözlerin kendi hayatını idame ettirecek kadar, ve çalışmamı yaptım. Sonra gittik büyük bir heyecanla. Doktora gittik. Doktor dedi ki kornea ön taraf bozuk. Arka taraf sarı nokta bozuk. Bir ölçüm yaptı, %1 görüyor dedi. Diğer gözüne bir ölçüm yaptı, %30 görüyor dedi. Ama dedi şöyle bir şey var dedi, o %1 gören gözünde. Kornea ile sarı nokta arasında bir yer var. Orası çok katı bulanıklaşmış. Belki lazerle açabilirim. Denemekte fayda var dedi. Tabii deneyelim falan dedik. Ama o kadar çok doktora gitmiştik ki böyle bir şey hiç bize daha önce söylenilmemişti. O lazerle orayı açtı. Ertesi gün ben babamı kontrolü götürmek için gittim. Nasılsın dedim. Görmen nasıl? Cam gibi görüyorum dedi. Dedim ki abartma. Şimdi abartma baba, lütfen ciddi cevap ver falan. Hayır dedi, görüyorum falan dedi. Ben dedim ki içimden abartıyor. Biraz açılmıştır da yani cam gibi filan, biraz iddialı geldi. Sonra tekrar ertesi gün doktora gittiğimizde kontrolde %70'e çıkmış dedi görmesi. Yani tabii ki burada bir işlem yapıldı. Ama o işlemin önceden hiçbir doktor böyle bir işlemden bahsetmiyordu ve ilk defa böyle bir işlemi bize söyleyen bir doktor oldu ve %70 o gözde açılma oldu. Biz inanamadık. Diğer gözde de %60 oldu. Şimdi yine dışarı çıkabiliyor, yürüyebiliyor ve denge problemi yaşamıyor. Tabii burada ben dediğiniz gibi bir tıp hekimi olarak bunu direkt o çalışmaya ya ondan olmuştur diye net bir şey söylemeyeceğim. Ama içeride bir şey biliyor ki o çalışmayla birlikte o bulanık dediği şeyi şimdiki doktor gördü. Diğerleri görememişti. Yani en son bunu anlatayım. Buradaki bu şifa çalışmasını yaptınız. Şu an izleyen tüm takipçilerim ve herkes adına, sonra izleyecekler adına da aldım, kabul ettim. Size çok teşekkür ediyorum. Bence muazzam bir yayındı. Bir daha izleyeceğim. Yani YouTube kanalıma eklenince ben de bir daha izleyeceğim. Size ne kadar teşekkür etsem Ben de azdır. çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Enerjiniz çok güzel ve karşılıklı, gerçekten nasıl vakit geçti ben de anlamadım. Ben de çok teşekkür ediyorum size. Bütün kapılarımızın açıldığı günlerde inşallah hocam görüşelim. İnşallah, inşallah. Mümkün, her şey mümkün. Sadece nasıl oluru sorup yolumuza devam edelim. Herkese şifa olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Öncelikle sizlere de orada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Ben gerçekten birkaç noktada öyle idraklar yaşadım ki ben de onları paylaşacağım. Ama lütfen sizler de yorumlarda düşündüklerinizi, sorularınızı, yapıcı eleştirilerinizi, önerilerinizi benimle paylaşın. Aşağıda lütfen yorumlara yazın. Doktor Sezgi Ümit Sofuoğlu'na da çok çok teşekkür ediyorum. O bir tıp hekimi ve bunun yanı sıra kendini arama yolculuğunda kendi sistemi olan bir enerji çalışmasının da kaşifi. Bunu da tüm böyle tatlılığıyla bizimle paylaştığı için, böyle hepimize şifa olmaya çalıştığı için kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır diye düşünüyorum. Şu anda görüyorum, çok yakın arkadaşlarım da çok güzel mesajlar yazıyorlar. Hepimize şifa olmuş olsun. Hepimizin hayatta yapmak istediği çok güzel şeyler var. Hangi göze baksam derinden öyle güzel şeyler görüyorum ve bir o kadar da hayal kırıklıkları görüyorum, ümitsizlikler görüyorum. Kendim çoğunun içinden geçiyorum. Bu yolculuk bizi nereye çıkartacak çok merak ediyorum. Yani hayat denen bu yolculuğu böyle hem keyifle
Hem de merakla yürüyorum. Keyifli olması acısız ve sıkıntısız olmasından değil, keşfetme merakından belki. Ama şunu diliyorum, gönlünüzdeki her neyse, herhangi kapı varsa ve size açılmayan, inşallah o hayır kapısı olsun ve ardına kadar açılsın, gönlünüzce olsun. Hep o söz aklımdaydı. Ümit Hoca konuşurken bir daha onu söyleyeceğim, öyle de bitireceğim. Hani Mevlana diyor ya, kapı açılır, yeter ki çalmayı bil. Ne zaman diye sorma, yeter ki o kapıda durmayı bil. Farkındalık da güzel bir aşama. İnkardan iyi bir aşama. İnkar, farkındalık, sonra uyanma, sonra kabullenme geliyor. Sanırım farkındalıkla uyanma arasında çok güzel bir yerdeyiz. Allah yolculuğumuzu da daha güzel günlere çıkarsın inşallah. Peki, hoşça kalın. Görüşmek üzere.